Evet, Güneykent'ten herkese sıcacık bir merhaba. Çok uzun zamandır gelmeyi istediğim, bir türlü 3 senedir fırsat olmayan ya da nasip değilmiş dediğim Güneykent'in girişindeyim şu anda. Biraz sonra Güneykent'e giriş yapacağız ve Güneykent'te Gül Birliği'nin fabrikasını gezeceğiz, müzesini gezeceğiz. Bir müze olduğunu biliyorum ve tesisleri göreceğiz. Birazcık da gül bahçelerine bakacağız. Gül hasatı dönemindeyiz. Bugün 4 Haziran 2022 Gül Festivalimizin de ikinci günü. Şöyle Güneykent'in girişinden size bir merhaba demek istedim. Özlem Ayral ben, Hayat Takıl Bana kanalındayız. Güneykent'te bizi neler bekliyor? Gül'ün hikayesine yer vermiştim. İzlemeyen dostlarımız varsa izlesinler lütfen. Tabii bir takım yanlışlar yapmışım. Daha doğrusu bende değil hata. Ağızdan ağıza dolaşınca hikayeler, malumunuzdur ki bazen değişiklikler olabiliyor. Müftüzade İsmail Efendi, Gülcü İsmail Efendi'nin çok yakınlarıyla tanıştım. Facebook'ta Isparta'da Hayat diye bir grubumuz var. Bu grupta çok kıymetli Ispartalı dostlarım var. Onlardan bir tanesi de Müftüzade İsmail Efendi'nin akrabalarından. Ve o benim kaynaklardan bulduğum ama yanlış olan bir bilgiyi, benim sizlerle paylaştığım bir bilgiyi düzeltti. Gülcü İsmail Efendi, Müftüzade İsmail Efendi, evet, askerliğini Bulgaristan'da yapmamış bir kere, onu söyleyeyim. Konya'da ve Erzurum'da medrese eğitimi görmüş. O kadar eğitim gördükten sonra da Isparta'nın iklimini araştırmış ve gülcülük yapmaya karar vermiş. Babasıyla paylaşmış bunu. Babası bu kadar eğitim gördün, olur mu bu? Olacak bir şey mi demiş ama büyüklerimizin göstermesi gereken o güzelliği göstermiş. 30 dönüm kadar bir elma bahçesi vermiş bu iş için. Ve İsmail Efendi, Müftüzade İsmail Efendi böylece Isparta'ya gülü getirmiş ve bugün gerçekten güllerle anılan Güller Diyarı dediğimiz Isparta'nın gül hikayesi başlamış. Aslında Isparta'daki gül hikayesi çok eskilere gitmiyor tarihçi olarak. 100 senelik bir mazisi var. Dediğim gibi gülün hikayesi bölümünü izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi Güneykent'e bir giriş yapalım. Az sonra tesisin içine gireceğim. Orada buluşalım. Evet, Gül Festivali'ndeyiz. Bundan önceki dönemde de Güneykent'te kutlandı. Ondan önceki dönemde Ardıçlı Köyü'ndeydik. Ben Ardıçlı Köyü'ndeki festivale gittim. Gül Vadisi olarak Isparta'da 2 vadi var. Birisi Ardıçlı Vadisi, birisi de Güneykent. Güneykent Gül Yağı Fabrikası. Şöyle göstereyim. Mis gibi gül kokuyor. Evet, merhabalar öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. Bu kazanlarda şu anda işlem nedir? Şu anda damıtma işlemi yapılıyor. Damıtma işlemi. Arka tarafta görmüş olduğunuz kazanlar gül kazanı. İçerisine 23 ton su, 500 kilogram gül çiçeği konuluyor ve buhar vasıtasıyla kaynama başlıyor. Kaynayan yağ yoğunlaşıyor. Bu cam hazneye yağlı su olarak dökülüyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaki kazanlarda gül konuyor, Evet, değil mi? arkadaki gül kazanları. Oradan damıtma. Damıtma. Borular var. Borulardan damıtılıyor. Buraya yağlı su olarak Yağlı su olarak. dökülüyor. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Tesiste arkadaki büyük kazanlarda güller toplanıyor, damıtılıyor, ön tarafa geliyor ve gül yağı olarak oradan çıkarılıyor. Oldukça aslında kolay gibi gözükse de
Ardıçlı Köyü'ndeki çekimde ilk ilkel şeklini sizlerle paylaşmıştım. O bölümü mutlaka izleyin diyorum. Çünkü gerçekten de aslında başlangıcı oldukça zahmetli. Şimdi devam edelim. Evet, Türkiye'ye ilk gelen kazan. Dünyada 2 tane varmış. Biri İngiltere'deymiş. İlkel kazanlar. Yavaş kaybolursun, yavaş. Defne. Bekle Defne. Ardıçlı Köyü'nde yapılan festivalde bunun tanıtımını yapmıştım. İlk gül suyu, gül yağının üretiminde kullanılan imbik. Onlar da çok çekelim, çıkalım, geçelim onları. Isparta'da gül imalatına, gül yağı, gül suyu, gül ürünleri imalatına ilk başlandığı zaman işte bu şekilde başlanmış. Fakat müzeyi çok güzel yapmışlar. Dört tondan 1 kilogram gül yağı çıkarılıyor. %35'i çiçekten, %60'ı sudan. Damıtma yöntemiyle çıkarılıyor. Şimdiki tesislerdeki sistemi çekmiştik. Şurada güller toplanıyor. Şu borudan damıtılarak geçiyor. Burada damıtılıyor ve buradan da ürün elde ediliyor. Buraya güller toplanıyor. Modern şeklini biraz önce gezdik. İlk şekli. Kentin Rozens Gülbirlik, Rozens Gülbirlik tesislerindeyiz. Müzeyi gezdik. Ben şimdi size gülleri göstereceğim. O kadar güzel ki, bakar mısınız? Keşke kokusunu da sizinle paylaşabilsem. İnanılmaz güzel. Burada güzel bir tesis kurmuşlar. Bu güzel tesiste bir müze, bir gül bahçesi ve tesisi gezebiliyorsunuz. İçeride damıtma sistemi, gülün
toplanmış güllerin kazana yerleştirilişi, hepsini canlı canlı görüyorsunuz. Müzede de gülün hikayesini aslında müzede okuyabiliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir gezi oldu. Çoktandır niyetliydim. İşte bir gül bahçesindeyiz. Yalnız gülleri, daha doğrusu Isparta gülünü en açmış, en güzel renginde görebilmek için sabahın erken saatlerinde gelmemiz gerekiyor. Güneş yükselince güller yanıyormuş. Gülleri görmek için aslında en güzel saat sabahın çok erken saatleri. Ama ben yine de bir gül bahçesi göstermek istedim. Tam hasat zamanındayız şu anda. Tabii sabah erken saatte toplanıyor. Çuvallara konuyor ve Gül Birlik gibi bir takım firmalar kamyonlarıyla teslim alıyorlar. Gibi. Böyle lavanta gibi uçsuz bucaksız olmuyor gül bahçeleri. Böyle parça parça gördüğünüz gibi bir gül bahçesindeyim. Güneykent'in girişindeyiz şu anda. Şöyle bir manzara göstermek istiyorum. O kadar güzel ki. İşte bu. Güneykent köye kadar çıktım. Birazcık daha çıkmak istedim ama sonra vazgeçtim. Niye vazgeçtim bilmiyorum. Keşke vazgeçmeseydim diye düşünüyorum şu anda. Bir daha geliriz ama. Çok cici bir köy. Gülbirliğin Rozens tesisini gezdik. Orada damıtmayı gördünüz. Damıtılarak elde edilen gül yağı, gül suyu tesislerini gördük ve bir müze var orada. Gülün tarihçesini görebileceğimiz güzel bir müzeydi. Ben çok mutlu oldum bugün. Çok güzel gül kokuyordu. O gül kokularını sizlerle buluşturmayı isterdim. Teknoloji ileri olsa da kokuyu da sizlerle paylaşabilsem. Evet, Güneykent'teki turumuz bugünlük bu kadar. Bir daha gelmeyi çok istiyorum. Hep böyle bir yerlere ilk defa geldiğimiz zaman şey oluyor. Böyle bir keşif oluyor. Sonrası daha güzel oluyor. İnşallah bundan sonraki Güneykent gezim daha farklı olacak. Biraz daha yukarılara çıkmayı hayal ediyorum. Artık dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Isparta'ya yaklaşık 40 dakika, 1 saat kadar bir yol. Bu yolun 16-17 kilometresi çevre yolundan ayrılan iç yol diyelim. Yani velhasıl artık dönebiliriz. Bir sonraki bölümde yine yeniden görüşebilmek umuduyla. Özlem Ayral ben, Hayatta Kıl Bana kanalındaydınız. Şimdilik hoşça kalın diyorum.